8'de sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki misafirimiz algoloji uzmanı Profesör Doktor Hüsnü Süslü. Hocam hoş geldiniz, merhabalar. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Gayet iyi. Sizler de iyisinizdir inşallah. Teşekkürler. Bizler de iyiyiz, sağ olun hocam. Hocam algoloji nedir? Algoloji uzmanlığı nedir? Bir de hangi ağrıların tedavisinde uygulanıyor? Bunları kısaca bir açıklayabilir misiniz bize? Tabii ki. Algoloji dediğimiz şey aslında ağrı bilimi demek. Tabii ki kronik ağrı dediğimiz, yani belli bir sürenin üstünde vücutta devam etmiş olan ağrılarla ilgilenen bilim dalıdır. Hani ağrının ne olduğunu tanımlamasına gelirsek halk arasında işte illa bıçak saplanması, oyulması gibi bir hissi ağrı olarak tanımlarlar ama aslında herhangi bir doku hasarı varlık ya da yokluğunda dahi olmak üzere kişinin vücudunda hoşa gitmeyen, geçmişteki deneyimleriyle ilişkili olan, hoş olmayan duyulardır aslında. Biz bunların hepsine ağrı diyoruz. Yani bu bir yanma, batma, karıncalanma, üşüme, parçalanma, oyulma gibi hislerin tamamını ağrı olarak tanımlıyoruz. Bunların belli bir zaman, ki eskiden işte 3-6 ay denirdi, artık o sürede çok dikkate alınmıyor ama başlangıçtan itibaren kronikleşme dediğimiz süregen denen bir süreye tekabül ederse biz buna kronik ağrı diyoruz ve bu ağrılarla ilgileniyor. Bu bir üst ihtisastır. Yani siz ana branşınızda bu 4 yıl ya da 5 yıl bir ana branşınızda uzmanlık yapıyorsunuz. Bu nedir şu anda? Türkiye'de anestezyoloji ve reanimasyon, nöroloji, fizik tedavi gibi branşlarda uzmanlığınızı yaptığınız, uzman oldunuz. Ardından 2 yıl üst ihtisas yapıyorsunuz ve bunun ardından da algoloji, yani ağrı uzmanı oluyorsunuz. Böyle bir uzmanlık dalı. Hocam şimdi böyle kronik ağrılardan bahsedince özellikle boyun ve sırt ağrılarından bahsedelim istiyorum. Bunların genel olarak tedavi seçenekleri nelerdir? Sizin yaklaşımınız nedir bu konuda? Şöyle, boyun ve sırt ağrıları özellikle son dönemlerde gittikçe artmakta. Aslında insan yaşantısının değişmesi, ofis ortamlarında daha çok yaşıyor olmamız, hareketsiz bir topluma doğru gidiyor olmamız, ki obezitemiz gittikçe artıyor. Bu nedenle de boyun, sırt ağrıları gittikçe artmakta. İnsanlar sırtı ağrıdaki sırt ya da boyun ağrıları bizim yansıma ağrı dediğimiz, yani ana noktasından farklı yerde hissedilen ağrılar grubuna giriyor bunlar. Böyle bir durum olunca işte ben bir kalp krizi mi geçiriyorum ya da akciğerimde bir şey mi var gibisinden korkularla geceleri acile başvurabiliyor. Boyun ağrılarının çok önemli bir kısmı, ki sırt ağrı da buna dair, aslında fıtık nedeniyle değildir. Yani bu belki de %5'lik kısmı, %2'lik kısmı bir fıtık nedeni olabilir ama geri kalan tamamı kas iskelet sisteminin anormalliğinden kaynaklanıyor. Nedir bu? İnsanın başı boyunuyla kıyaslandığında neredeyse 4-5 katı ağırlığında bir organ. Ya boyun bunu taşıyor ve burada taşıyıcı kuvvet kas yapısı. Yani sizin boynunuz ya da sırtınız ya da kollarınız ardında bilmelisiniz ki bunun asıl nedeni buradaki kas iskelet sisteminde kaynaklanan bir takım sıkıntılar. İlla fıtık olması gerekmiyor. Fıtık olsa dahi fıtıkların da %98'i ameliyatsız çözülebildiğine göre, yani bu bölgelerin ağrılarında ana tedavi şekli şemali bir takım egzersizlerdir, ilaç tedavileridir ya da algolojinin çok sık uyguladığı girişimsel ağrı tedavileridir. Hani süreç uyarsa, yeterse bunları da anlatmış olacağız girişimsel ağrı tedavileri olarak. Hocam az önce bahsettiniz. Boyun fıtığının %98'i ameliyatsız şekilde çözülebiliyor dediniz. Peki ne tür boyun fıtığına ameliyat gerekiyor? Bundan bahseder misiniz bir daha? Harika bir şey aslında. Şimdi insanlar ağrısı oldu, doktora gitti. Ki benim hep böyle aslında üzüldüğüm bir konu, teknoloji ilerledikçe hekim-hasta ilişkisi bozulmaya başladı. Nedir? Kapıdan girdiniz, sordu, şikayetiniz nedir? Görüntülemeye, tetkike yollandı. Evet. Muayene etmediniz. Mesele şu, kişiyi muayene etmek lazım. Yani var olan ağrının nedeni bir kas iskelet sistemi ya da bir sinir sıkışması mı? Radiküler ağrı dediğimiz ağrı mı? Fıtık olduğunu tespit ettiniz. Birinci konu bu. Hepsini elediniz, fıtık. Her boyun fıtığı ameliyatlık değildir. Sebep şu, bir güç kaybı yoksa hiçbir zaman biz ameliyat önermeyiz. Yani elinizden siz demliği, bardağı, tabağı düşürme noktasında ya da sıkma kuvvetiniz
yerindeyken ama ağrınız var. Olabilir, bundan daha doğal bir şey yoktur. Bunun geçiştirme yöntemleri farklıdır. Kuvvetiniz yerinde, ciddi bir uyuşmanız yok. O zaman biz girişimsel işlem yapıyoruz. Bunlar nedir? Bazen bu yalnızca kasa yönelik tetik nokta enjeksiyon olabiliyor. Fıtığın olduğu yer baskı noktasına direkt, ki yanlış bir tanımlama. Yani çok ben beğenmem bu tanımlama. İşte şey derler, nokta atışı derler. Yani aslında fıtığın olduğu yere, köke baskının olduğu yere ve de kesinlikle görüntüleme içinde olması lazım. Bu bir ultrason olabilir, bu bir fluoroskopi olabilir, tomografi olabilir. Görüntüleme eşliğinde ameliyathane şartlarında, tam steril koşullarda, muayene şartları değil. Ameliyathane şartlarında sedasyon dediğimiz, kişiyi yarı uyutarak, sakinleştiriverek işlem yapıyoruz. Buraya bir steroid uygulaması olabiliyor. Kişiden kişiye değişir. Ozon uygulaması olabiliyor. Kişiden kişiye değişebiliyor. Radyo frekans uygulamaları olabiliyor ve kişiye göre, şikayete göre teknikler çok geniş bir yelpazede yer almaktadır. Aslında ameliyata gidene kadar birçok tekniği Evet. uyguluyorsunuz. En son cerrahiye Evet, geçiyorsunuz. evet. Yani kişide güç kaybı varsa, motor Evet. kuvvet kaybı ilerliyorsa, hani bizim kırmızı çizgilerimiz ki bunlardır. Bunlar varsa ameliyat. Yani bunlar yoksa ağrının işte 3 gün 5 gün olması, bazen 3 haftayı bulabilir. O ağrının olması illa ameliyat olmasını gerektirmez. Kişide çok büyük fıtık vardır. Tesadüfen filmi çekersiniz, MR'ı. Hiçbir şikayet yoktur. Hiçbir şikayet yoktur. İlla onu ameliyat edeceksiniz diye bir kural da yok. Durup dururken orayı kaşımanın bir manası yok. Ama küçücük bir fıtık kök basısı yapıyordur. Foraminal dediğimiz noktadadır. O da ameliyatlıktır. O ayrı bir sıkıntı tabii. Hocam bel ağrılarına yaklaşımınızdan da isterseniz bahsedelim. Yani bunların sebepleri nelerdir? Sizin algolog olarak bu ağrılara yaklaşımınız nasıl? Bel bölgesi çoklu yansımaların olabilir. Yani bir beliniz ağrıyorsa, bu bir yani çok ekstrem bir şey söyleyeceğim. Karın içi organlarından da yansıması. Bir böbrek taşı olabilir, bir gaz ağrısı olabilir. Kalça ekleminin ağrılarından kaynaklanıyor. Sakroiliak eklem ağrıları, yani romatizmal bir takım hadiselerden kaynaklanıyor olabilir. Beldeki bir fıtıktan olabilir. Yaşınızın ilerlemesine ve de sedatize hayat, yani masa başı hayat sürüyor olmanızdan kaynaklanıyor. Buradaki eklemlerin kireçlenmesi, kasların gevşemesi bunlardan olabilir. Örneğin gece ağrıları olur, ilginç bazı ağrılar vardır. Yani ateş yükselmelerine eşlik ettiği bir enfeksiyon kaynaklı olabilir ya da bir tümör kaynaklı olabilir. Yani anlayacağınız üzere onlarca, yüzlerce belki nedeni vardır. Biz kişiyi ilk gördüğümüz andan muayene olarak, yani hareketinden, yürüyüşünden kişiyi muayene etmeye başlıyoruz aslında. Ciddi, ayrıntılı bir hikayesini, anamnez dediğimiz o hikayesini alıyoruz. Sonuçta muayene, ki muayene bulgusu çok önemlidir. Muayene bulguları bize istenecek olan teknikte yol göstericidir. Tetkikler istemeyi engeller bu. Muayenemizi yaptık. Hangi tetkikleri istiyorsak, muayenemiz, anamnez dediğimiz hikaye ve tetkiklerle çıkan görüntüleme, bu tomografi olabilir, ultrason olabilir, MR olabilir. Sonuçta bunlar çıktı. Nedene yönelik tedavi uyguluyoruz. Nedene yönelik, yani şöyle bir şey. En büyük sıkıntı, özellikle bir pandemi geçirdik. Tüm dünyanın kapanması gibi ülkemiz de kapandı. Ve insanların hareketsiz kalmasına bağlı olarak ciddi eklem kireçlenmeleri oldu. Bunu da en çok etkilenen kısım beldir. İnsanın omurgaları içinde bel 4. 5. vertebra dediğimiz altta en hareketli kısmıdır. Yani öne, arkaya, yana, sağa sola dönmeyle ilgili. Düşünün, siz ofis ortamındasınız, ergonomik koltuğunuz var, masanız var. Sonuçta evde ütü masasında ofis çalışmasını yapıyorsunuz ya da yemek masasında bunu yaptığınız işte ciddi bel ağrıları. Aslında hiç de cerrahi ihtiyaç olmadan egzersiz, yürüyüş, bu pilatestir, yogadır ya da farklı tekniklerle ilaç ya da bizim girişimsel işlemlerimize bunlar azalabilmektedir. Çok geniş bir yelpazesi var algolojinin girişimsel tedavileri dediğimiz tedavi. Yani bizim halk arasında ameliyatsız bel boyun fıtığı tedavisi dedikleri teknikler bu grubun içine giriyor. Hocam peki pelvik ağrı nedir? Sebepleri nelerdir? Bir de tedavi sürecinden bahsedelim. Pelvik ağrı aslında bir bilinmeyen kutu gibi düşünün. Yani karanlık bir kutu gibi. Nedenine gelince bizim pelvik bölge dediğimiz şey aslında göbek çizginizden perine denilen alt cinsel organların olduğu nokta arasındaki bölgedir. Ya bunun içinde sizin mesaneniz var, kalın bağırsağınız var,
işte üreme organlarınız var. Bunların hepsi o bölgede. Ve de bacaklarınıza giden sinirlerin, damarların ana geçiş güzergahı. Pelvik ağrı dediği bölgede burada çoğu zaman böyle nedensiz, tanımı çok net olmayan, kişinin kendisini bazen ifade etmekte zorluk çekiyorum gibi suçladığı ağrılardır aslında. Kadınlarda çok yüksek oranda. Erkeklerin yaklaşık olarak 10 katı bir oranda. Şimdi yani kişinin tüm yaşantısını bozan, beslenmesini, yürüyüşünü, yaşantısını, cinsel fonksiyonu tamamen alt üst eden bir ağrı modeli. Bunlar kadın doğumcu tarafından görüldü, değerlendi, muayene edildi, bir sürü tetkik istendi, sonuç yok. Sonuçta algolojiye başvuruyor hasta. Buradaki bir takım enflamatuar süreçler, yani siz bir idrar yolu enfeksiyonu geçirdiniz ya da bir miyom ameliyatı oldunuz ya da başka bir hamilelik geçirdiniz. Buradaki sinirlerin geçiş güzergahında etkilenmekte dolayı olabiliyor bu. Anatomiyi çok iyi bilmek lazım o bölgede. Yani kişi aslında kendi şikayetini çok iyi tanımlıyor da karşısındaki hekim bunu anlamayınca kişi kendinden şüphelenmeye başlıyor. Ben mi anlatamadım gibisine. Yani oradaki anatomiyi çok iyi bilirseniz, hangi sindirin nereyi komuta ettiğini bilirseniz ve o sinire yönelik girişimsel işlem yapıyoruz. Bizim ilk yaptığımız şey basit ağrı kesiciler olmuyor. Kontrole tabi dediğimiz membran stabilizatörü denilebilen bir takım ilaçlar. Bazen düşük doz antidepresanlar. Bunlar fayda etmedi. Girişimsel işlem yapıyoruz. Yani bu bölgesel sinir bloğu olabildiği gibi oradaki bölgenin sempatik blokları dediğimiz sempatik sistem denen bizim bilincimizin dışında bir komuta merkezi olan sinirlere müdahale şeklinde ve ciddi, başarılı, yüz güldürücü sonuçlar alıyoruz. Çok sık takip ettiğimiz farklı şehirlerden gelen hastalarımız var bu konuda. Hocam ben size bir de fibromiyaljiyi sormak istiyorum. Bu da yani kronik ağrıya neden olan, hastaların çoğu zaman kime gideceğini de bilmediği, çoğu zaman da teşhisinin de zor konduğu bir durum. Tedavisi açısından algolog olarak fibromiyaljiye nasıl bir katkınız oluyor? Aslında fibromiyalji çok tartışmalı bir konu. Yani siz tıbbın ilerlemesine bağlı olarak ismini değiştirebildiğiniz bir hastalık hali aslında. Hastalık demek de, yani daha doğrusu buna fibromiyalji demek de ne kadar doğru bilemem. Yani iddialı konuşmamak lazım. Ama multidisipliner dediğimiz birçok branşın birlikte çalışması gerektiği bir sağlık problemi. Birincisi şu, hele fibromiyalji erkekte olursa zaten yani ciddi sıkıntınız var demektir. Ama hasta şunu bilmeli. O fibromiyalji denen kavram aslında birçok problemin küçük veya büyük fark etmez birlikte olma halidir o. Ve bunun tedavisindeki ana faktör kişinin bunun farkında olmasıdır. Yoksa siz 50 tane doktor gezseniz, 300 tane tetkik yaptırsanız bir sonuç çıkmaz. Sebep şu, yani tetkik yaptırmakla yeni bir dünya keşfetmeyeceksiniz. Nedir bu? Yaygın kas ağrısı. Kabul. Peki. Uykusuzluk. Çok uyuyor olmaya rağmen kişinin kendini yorgun, bitkin, hiç uyumamış gibi hissetmesi. Derin, yani rüya görme, REM uykusu dediğimiz uykuyu uyuyamama. Yaptığı hiçbir şeyden zevk almaması, yani sosyal hayata katlanmamak. Bu aslında bir depresyon. Ve bizim yani multidisipliner dediğimiz fizik tedavi, nöroloji, reanimasyon kökenli tüm algoloji uzmanların bir büyük toplantısında bir hocamız çok güzel bir şey söylemişti. Aslında fibromiyalji diye bir şey ben tanımlayamam. Yok demişti. Ben en arkalarda oturuyorum. Kalktım ama konuşmayı böldüm ama. Hocam teşekkür ediyorum dedim. Beni bir dertten kurtardınız. Çünkü söyleyemediğim bir şey. Yani yıllardır ben de inanmam buna. Sebebi şu. Bir depresyonunuz var. Bunu kabullenin. Kas ağrılarınız var. Spor yapın. Egzersiz yapın. Yani ben tüm hastalarımı benden görecekleri fayda ötesinden bir adım atarım ama onların 4 adım atması gerektiğini kişiye anlatırım. Ciddi sayıda fibromiyalji hastası takip ediyoruz ve bunları şöyle takip ediyoruz. Biz bir ödev veriyoruz. Spor yapmalarını, egzersiz yapmalarını, yüzmelerini, sosyalleşmelerini ve yorulmalarını istiyoruz. Yani kas yapısı olarak yorulduklarında ancak akşam uykularını. Yoksa antidepresanı verdiğiniz kas gevşetimi bunu herkes yapıyor. Kişiyi yaşantısını değiştirmesi gerektiği konusunda ikna etmelisiniz. Aslında tedavi ikna etmek. Bunun haricinde ne yapıyoruz? Bazen ozon tedavileri, glutatyon tedavileri yapıyoruz. Mesela kendi kliniğimizde omurga terapi dediğimiz bir cihazımız var. Yani herhangi bir enjeksiyonu istemiyor kişi. Bedenine bir ilaç girsin istemiyor. İğneden korkuyor. Oradaki cihaz
kişiye bir test, yani yattığı yerden tüm sistemlerin önce bir test ediyor. Kişiye verilen uyarı, alınan cevap, ardından herhangi bir bölgede nerede problem varsa, kireçlenme ise, kas gerginliği ise ya da işte sinir sıkışmasıysa bölgesel olarak etki edebilecek tedavi modaliteleri oluşturuyor. Ve bunu seanslar halinde uyguluyoruz. Ciddi sonuçlar alıyoruz. Ama şöyle bir şey. Birinci seçenek kişiyi bu konuda eğitmek ve bilinçlendirmek ve sonucunun da güzel olduğunu görüyorsunuz. Yoksa hekim dolaşıp her gün ilaç kullanmanın bir çözümü olmuyor. Hocam peki nöropatik ağrı kimlerde görülür? Nöropatik ağrı aslında insan bedeni iki tane sistem. Bir somatik sistem dediğimiz, yani sizin ağrı sisteminizi, sinirlerinizle vücuda, beyninizde bir takım uyarılar getiriyor. Bu sistem vücudunuzda bir koruyucu mekanizmadır. Bu koruyucu mekanizma nedir? Kolunuzu çarptınız, bacağınızı çarptınız ya da bir kesik oldu. Beyne sinyal gidiyor, tedbirini al diyor. Oradan işte elini uzaklaştır, bundan kaçın gibisinden. Ama o ağrıyı taşıyan sinir hücresi kendisi bir travmaya maruz kaldığında kendisi ağrı nedeni olmaya başlıyor ise biz buna nöropatik ağrı diyoruz. Yani sinirin kendisinin ağrısı. Burada bildiğimiz işte non-steroid denilen bir takım ağrı kesicilerin bir manası olmuyor. Ve erken müdahale gerekiyor. Bu en çok kimde olur? Böyle ciddi uzuv yaralanmalarında, yani belinde, bacağında ciddi kırıklar oldu, sinirler parçalandı, kesildi, basınç altında kaldı uzun süre, ki ciddi bir deprem yaşadık. Bu depremde de ciddi manada nöropatik ağrıya sahip olan hastamız var şu anda takip ettiğimiz. Kanser tedavisi için kemoterapi aldınız, radyoterapi aldınız. Bunlar da sinir hücrelerini zedeliyor. Şekerin kontrol edilemedi. İşte hemoglobin A1C'si 8'lerde 9'larda insanlar var. O şuna benziyor. Bir cama sürekli yüksek basınçla kumu fırlatmanız gibidir. Bir süre sonra camın yüzeyini pürüzlü hale getirir. İşte sizin bedeninizde de kan şekeriniz normal sınırların üstünde hep yüksek kalırsa en çok böbreğinizi, kalbinizi ve sinirlerinizi etkiliyor. Onların üstündeki koruyucu tabakayı devre dışı bırakıyor. Sonuç, böyle bir nöropatik ağrı olduğunda basit ağrı kesiciler olmuyor. Orada kontrole tabi dediğimiz bir takım ilaçlar var. Bu ilaçları kullanıyoruz ve de bu ağrılar daha çok geceleridir. Maalesef ki bazı hekimler bunu kaçırdığında işte ağrınız bir kaderdir, bununla yaşayacaksınız diyor. Öyle bir şey yok aslında. Kader değildir ağrı, bunu bilmek lazım. Her insanın tedavi edilebilme hakkı vardır. Bu basit ilaçlarla bu şikayeti rahatlıkla geçiştirebiliyoruz. Çok güzel. Hocam diğer bir önemli konu da kanser. Evet. Şimdi kanser özellikle hani böyle kronik künt ağrılar fazla görülüyor. Bazen yerine göre keskin ağrılar oluyor. Bu hastalardaki ağrıyı azaltma hedefi nedir? Her koşulda bir kişide ağrı varsa ağrının gerçekliğini kabul edeceksiniz ve bu ağrıya inanacaksınız. Hekimlik sanatı bunu gerektirir. Yani kimse kendi ağrısını abartıyor olabilir ama sizin müdahalenizde bu abartma da azalacaktır. Kanser ağrıları aslında çok nedenli olabiliyor. Birincisi şu, en çok nedeni %65'lerde belki %70'lerdeki kanserin kendisinden kaynaklı ağrılar. Yaklaşık olarak %20'si kanserden sonraki işte tanı kondu, cerrahi tedaviler, sonrasında kemoterapi, radyoterapi. Yani sonuç, olayın kendisi %60'lık ama geri kalan %40'lık ağrı nedeni biz hekimlerin yarattığı bir ağrı oluyor. Yani bu nedir? Sizin cerrahi işleminiz, sizin kemoterapiniz, sizin radyoterapiniz ya da sizin uyguladığınız tedaviler. Peki ne kadarını keseceğiz? Tamamını kesmeliyiz. Yani şuraya kadar keselim, sizi bu ağrıyla yaşatacağız, siz de buna alışın, bu da sizin kaderiniz diyemeyiz. Bu nedir? Siz onu basamak basamak, yani peyderpey azaltabilirsiniz. Yani birden belki aynı gün kesemezsiniz ama ilk yapacağınız şey kişinin uykudayken kaliteli bir uyku uyumasını sağlamak. Sonrasında istirahat halinde işte günlük aktivitelerini yaparkenki olan ağrısını azaltmak. Hedef her koşulda sıfıra getirmek bunu. Ama bu 10 üzerinden hesaplarsanız siz 10 olan ağrıyı 2-3'e getirseniz de başarıdır, kabul. Kişi ona dayanabiliyor. Sonra günlük sosyal aktivite ya da hareketleri halindeyken ağrısız noktaya getirebilme. Zaten bunu yapabiliyorsanız, kişinin yürüyüşünü sağlayabiliyorsanız, koşmasını sağlayabiliyorsanız, oturup kalkmasını sağlıyor, bu ağrı sıfırlanmış demektir. Hayatının geri kalan tamamında siz ağrıyı ne kadar çok azaltırsanız kişinin sosyalleşmesi,
kişinin kendi iç bünyesiyle kanserle mücadelesi, yani o immün sistem denen sistemin başarısı çok daha fazlalaşıyor. Çünkü düzenli bir beslenme, düzenli bir uyku, düzenli bir sosyal hayat kişiye huzur getirecek, mutluluk getirecek, kendi kanserinden kurtulabilmeni, yani yaşam süresini uzatabilmenin fırsatını kişiye vermiş oluyorsunuz. Olay bu. Hocam çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Ben Çok teşekkür ederim. teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Ben Sağ teşekkür olun. ederim. Sağ olun. Bugün 8'de Sağlık'ta misafirimiz algoloji uzmanı Profesör Doktor Hüsnü Süslü'ydü. Kendisiyle algoloji nedir, algolojinin bakmış olduğu, ilgilenmiş olduğu alanlardan bahsettik. Bel fıtığı, boyun fıtığı tedavi süreçlerinden, ameliyat hangi aşamalarda gereklidir bunlardan bahsettik. Evet, 8'de Sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.